about a magic trick. I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! It's gone. Merhaba. Bir cinayet veya toplu ölümlü bir kaza olayı medya aracılığıyla halka servis edilirken toplum en çok hangi soru cümlesinin cevaplarıyla meşgul olur? Nasılın mı, nedenin mi? Size Titanic faciasında yüzlerce insan nasıl acı bir şekilde öldü diye sorulsa muhtemelen ilikalara binemeyen insanların boğulması ve can yeleklerini giyen yolcuların ise buz gibi suların içinde donarak ölmesinden dolayı trajik bir şekilde ölmüştür gibi herkese bilinen bir cevap vermeniz muhtemeldir. Peki bu hadiseyle ilgili soru cümlesindeki nasılı değiştirip yerine yüzlerce insan neden acı bir şekilde öldü diye sorulsa cevabınız ne olurdu? Bu sorunun cevabı da çünkü bir gemiye bunu Tanrı bile batıramaz diyen zihniyet o geminin içine yolcuların boğulma ihtimalini yok sayarak yeteri sayıda plika koyma gereği duymadığı için yüzlerce insan acı bir şekilde ölmüştür şeklinde verilebilir. Görüldüğü gibi neden sorusunun cevabı nasıl sorusunun cevabına nazaran daha teknik ve daha bilgi içerikli bir yoruma dayalıdır. Dolayısıyla kafa yormayı para verilerek yapılan bir spor dalı olarak gören bizler her şeyin nasıl olduğu ile ilgili dikkat kesilip neden sorusunu sormayı akıl edemez, etsek bile yanıtlarıyla da çok fazla ilgilenmeyiz. Uğur Mumcu, Turgut Özal, Eşref Bitlis, Gaffar Okkan, Muhsin Yazıcıoğlu, Hrant Dink veya Soma'daki maden işçileri, Tekirdağ Çorlu'daki tren yolcuları ya da Aselsan'daki Türk mühendisler nasıl öldü ya da öldürüldü desek yaşı müsait olanlar hepsine tek tek cevap verebilir. Peki ismi geçen bu insanlar neden öldü ya da öldürüldü dediğimizde vereceğimiz cevaplar bu kadar net ve tatmin edici mi? Şimdi geçtiğimiz aylarda ülkemiz gündemine yüzlerce farklı nasıllarıyla meşgul eden fakat o yüzlerce nasıl sorusunun arasında diğerlerinde olduğu gibi bir tane bile nedeniyle ilgilenmediğimiz bir konuyu ele alalım. O zaman şimdi biz soralım. Cemal Kaşıkçı neden öldürüldü? Suudi Arabistan yönetiminin 1930'lu yıllarda gizli bir anlaşmaya dayanan İsrail devletini koruma ve kollama misyonuyla İslamiyet'ten uzak tutum ve yönetimlerini uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Yaptıkları silah anlaşmaları, savurganlıkları, Yahudilerle olan münasebetleri ve Da Vinci'nin Hazreti İsa tablosuna örtülü olarak yaptıkları neredeyse yarım milyar dolarlık kara para transferleri Suudi Arabistan yönetiminin nasıl satın alındığının en büyük göstergesidir. Sadece kendi yarımı yakıyorum. Tek önemsediği şey para. Bu şehre daha klas suçlular lazım. Bunu onlara vereceğim. Konu para değil. Bir mesaj göndermek. Hepsi bu. Her şey yalan. Bu doğrultuda Arabistan prenslerinin %90'ı Siyonizmin merkezi Amerika'da okur. Hangi bölümü okudukları çok önemli değildir. Okumayanlar da dil okullarına gider. Yani bir şekilde Amerika'da zaman geçirirler. Bu süre zarfında bahsi geçen prensler gelen müşteriye kendini beğendirmek için elinden geleni yapan, gereğinden fazla kırıtan aşifteler gibi kendilerini Amerika'ya beğendirip pazarlamaya çalışırlar. Çünkü ülkelerinde kral ve veliaht prensleri Amerika'nın atadığını çok iyi bilirler. Son zamanlarda Amerika'da eğitim almayıp veya kısa süreliğine de olsa eğitim aldığı halde Amerika'nın sadık hizmetkarı olmayı reddeden prensler türemişti. Amerika bunlara Neşter operasyonunu Arabistan eliyle yolsuzluk operasyonu olarak yapmıştı. Bu operasyon sonucunda veliahtlık kesin olarak Muhammed Bin Selman'a geçmişti. Amerika bu operasyonla bir taşla birden fazla kuş vurmuştu. Bu gelişmelerden sonra operasyon yapılan prensler Muhammed Bin Selman'a bilendiler. Amerika'nın korunması olmazsa onu anında indirirler ve Selman bunun farkında. Bu yüzden Amerika ile olması gerekenden çok daha iyi geçinmek zorunda. Trump'ın "Krala dedim ki biz olmazsak 2 hafta bile dayanamazsın. Bu yüzden bize daha fazla ödeme yapmalısın" tweet'i tam da bu manaya geliyor. Devam edelim. Selman'ın kardeşi Washington Büyükelçisi olarak atandı. Amerika en kötü senaryoda Selman'ı gözden çıkardığında kardeşini başa getirecek. Kardeşi de aynı abisi gibi aynı nedenlerden dolayı Amerika'nın her dediğini yapmak zorunda kalacak. Muhammed Bin Selman, namı değer veliaht prens, ülkesinin dolaylı olarak da kendisinin Amerika ile birlikte dünyaya yön verdiğini sanıyor. Ünlü Kabe imamı Abdurrahman Sudeysi geçen yıl Eylül ayında bugün Suudi Arabistan ve ABD dünyanın iki kutbu. Allah'a hamdolsun dünyayı birlikte yönetiyorlar dedi. Yani sadece Selman değil, onun destekçileri de Arabistan'ın dünyayı yönettiğine inanıyorlar. Selman, iktidarını tehlikeye atabilecek en küçük bir muhalifi gözünü kırpmadan yok eden biri. Tahtta çok uzun yıllar kalmak istiyor. Projelerinden birisi ise Arabistan'ın petrole olan bağımlılığını ortadan kaldırmak. Ayrıca Amerika'dan düzenli olarak aldıkları tonlarca silah kullanacak yetkinlikte askeri olmadığını ve bu yüzden bu silahların çok büyük kısmının gereksiz olduğunu fakat aynı zamanda Amerika'ya haracı ancak bu şekilde ödeyebildiklerinin farkında ve bundan kesinlikle hoşnut değil. Yanlış anlaşılmasın, hoşnut olmaması bağımsızlık ülküsünden değil, paraya olan düşkünlüğündendir. Arabistan petrol rezervi konusunda çok büyük bir güç. Dolayısıyla Amerika bu gücü yöneterek Rusya ve İran ekonomilerine darbe vurma amaçlı petrol fiyatlarını ayarlama hususunda Arabistan'a sürekli baskı halinde.
Amerika'nın en büyük gelir kaynağı petrol olan Rusya ve İran ekonomilerine darbe vurmak amaçlı Suudi Arabistan yönetimini üretimi arttırarak petrol fiyatlarını aşağı çekmeye zorlaması Suudilere de ekonomik olarak büyük kayıplar yaşatmaktadır. Bu ortak kayıplar doğrultusunda 2014 yılında Suudi yönetimi ve Putin petrol üretimini kısma kararı almış ve petrol fiyatlarını tekrar yükseltmişlerdir. 2018 Mart ayında bu anlaşma sona ermiş, dolayısıyla fiyatlar tekrar inmişti. Selman petrol fiyatlarını yükseltmek istiyor. Ayrıca ABD'nin Suudi petrol şirketi Aramco'yu yani Arabistan-Amerika petrol şirketini New York borsasında halka arz etmesi yönünde uyguladığı baskı Selman'ın hoşuna gitmiyordu. Selman, Aramco'yu Şangay borsasında halka arz etmeyi planlıyordu. Böyle bir durumda Çin'in de Aramco'nun hisselerinden yüksek miktarda pay satın alması ihtimali Amerika'yı oldukça endişelendiriyordu. Görünen o ki Selman, veliaht olarak atanmadan önce ABD'ye vermiş olduğu sözlerden bir tanesini tutmuyordu. Ayrıca Trump'ın zenginliğinizi paylaşmak için bizden daha fazla silah almalısınız ve bizim sayemizde ayakta kalabiliyorsunuz. Bize daha fazla ödeme yapmalısınız sözlerine Selman, silahların parasını ödedik, size ekstra ödeme yapmayacağız diyerek res çekmişti. O halde ABD'nin onu sıkıştırması için bir fırsat gerekiyordu. Ve bu fırsatlardan biri Cemal Kaşıkçı sayesinde altın tepsi içinde ABD'ye gelmişti. Nasıl mı? Cemal Kaşıkçı bir zamanlar gazeteci maskesi altında istihbarat örgütleri için çalışmış, Bin Laden ile ilişki kurmak gibi zor görevleri yerine getirmiş Suudi Arabistan vatandaşı ve Amerika'da oturum izni olan bir muhalif. Bilinmenin aksine sadece ABD için değil, aynı zamanda İngiltere için de çalıştığı iddia edilmişti. Selman'ın icraatlerini sıkça eleştiriyordu. Fakat eleştirilerin dozunu asla kaçırmıyordu. Geçen yıl Selman'a mektup yazarak kendisi gibi bir danışmana ihtiyacı olduğunu söylemiş fakat Selman'dan red cevabı almıştı. Kaşıkçı'nın tüm bu muhalif tavrı literatürde usturuplu ve dozunda sayılsa da Selman ve yandaşlarının sahip oldukları üstün benliklerinden dolayı Kaşıkçı'nın söylemleri iktidar yanlılarının gözlerine battı. Sonrasında da Kaşıkçı, prensin sevgisini kazanmaya ve iktidarın gözüne girmeye hevesli bir grup Suudi yetkili tarafından ulu orta tehdit edildi. İşte bu tehditler Selman'ı zor duruma düşürüp kulağını çekmek ve hatta Selman'a sen bir hiçsin demek adına planlamalar yapan Amerika'nın ekmeğine yağ sürdü. Size benzer bir örnek verelim mi? Yıl 2006. O dönem Türkiye'de gündem Türban ve Danıştay Mahkemesi kararı. Konu ile ilgili bir öğretmenin okula giriş ve çıkışlarında başörtüsü taktığı için müdür olmasının sakıncalı olduğu ile ilgili alınan karar toplumda tepki uyandırdı. Aynı Kaşıkçı cinayetinde olduğu gibi toplumda birçok kişi Danıştay hakkında olumsuz görüşlerini beyan etmeye başladı. Öyle ki Zamanın gazetesinde Danıştay çalışanlarının direkt hedef gösterici nitelikli bir haber yayınlandı. Sonra ne mi oldu? Bu haberdeki kışkırtıcı içeriği fark eden dış güçler hemen planlarını yaptı. Danıştay içerisine silah ile giren bir terörist tarafından bir hukukçu öldürüldü. Katilin arabasında ise o günün gazetesi çıktı. Gündem değişti ve ortalık karıştı. Bu yüzden insanları suçlarken veya tehdit ederken çok dikkatli olunması gerekir. Kaşıkçı öldürülmeden bir hafta önce evlilik işlemleri için Amerika'da Suudi konsolosluğuna müracaat ettiği anda büyük plan işlemeye başladı. Zaten göbeğinden Amerika'ya bağlı Suudilerin konsolosu durumu Amerika'daki muhataplarına iletmekte çok gecikmedi. Bu planı gündeme getiren şey ise Kaşıkçı'nın 3 gün önce Suudi yönetimini eleştiren BBC'ye verdiği röportajdı. Amerikalılar Suudileri köşeye sıkıştırmak adına Kaşıkçı'nın kalemini kırdılar. Fakat atılacak bir taş ile birden fazla kuş aynı anda vurulabilirdi. Bu yüzden işin içine Türkiye'yi de dahil ettiler. Bunu da Kaşıkçı'nın ihtiyaç duyduğu evlilik evrakını Türkiye'den alması gerektiğini söyleyerek yaptılar. Kaşıkçı akıllı adammış ki dünyadaki tüm konsolosluklardan verilen bu belge için Türkiye'ye gönderilmesi olayından kuşkulandı. Şimdi bundan sonraki süreci milli hassasiyetlerimizden dolayı biraz temkinli anlatalım. Kaşıkçı bu olaydan o kadar çok kuşkulandı ki kendince bazı emniyet tedbirleri almaya çalıştı. Konsolosluğa nişanlısıyla geldi. Telefonunu ona emanet etti. Kendi koluna o meşhur Apple Watch'unu taktı. Müstakbel eşin 2 saat içerisinde çıkmazsam gerekli yerlere haber ver diyerek de tembihledi. 2 saat demesinin sebebi ise Kaşıkçı'nın konsolosluk mesaisinin saat 3'te biteceğini bilmesiydi. Nitekim kendince aldığı bu tedbirlerle konsolosluktan içeri girdi. Planın profesyonel olup olmaması Amerika tarafından çok önemli değildi. Hatta cinayet ne kadar aptalca olursa kendileri açısından o kadar iyiydi. Bu yüzden parolayı "ceset yoksa cinayet de yok" sloganı ile içerideki işbirlikçi yöneticilerin arkasına sığınarak Kral Selman'ın kulağına farklı bir şekilde fısıldattılar. Kral Selman da düşmanlık beslediği Kaşıkçı'nın bir operasyonla Arabistan'a getirileceği şeklinde kendisine anlatılan operasyonu topyekün Amerikan uşaklarını yaptıklarını unutup etrafındaki yerli yöneticilerin planladığını düşünerek sorgusuz sualsiz bu fikri onayladı. Sonrası ise herkesin bildiği senaryo. Göz göre göre Amerika'nın yetiştirdiği diplomat kimlikli katiller çok demode ve çağ dışı bir yöntemi uygulamak için konsoloslukta hazır bulundular. Neden bıçak kullandığımı biliyor musun? Tabanca çok hızlı. Böylece küçük anların tadına varıyorsun. İnsanlar son anlarında gerçek yüzlerini gösterirler. Yani bir açıdan dostlarını senin tanıdığından çok çok daha iyi tanıyorum.
Amerika bu olayı Türkiye'de organize etti. Çünkü aklınca Türkleri uluslararası arenada güvenlik zaafı olan bir ülke konumuna itme istekleri vardı. Ama cinayet mahallinin Türkiye'de olmasının asıl sebebi Papaz Brunson ile Türkiye'de Amerikan düşmanlığı yüzünden yükselen tansiyonun bir nebze de olsa gündem değişikliğiyle düşürülmesi planlanmaktaydı. Bu yüzden bu cinayet tam da Papaz Brunson'ın serbest bırakılmasından sonra patlak verdi. Fakat Amerika'nın hesaba katmadığı bir şey vardı. Cinayet görüntülerine henüz ulaşamadığı için Suudilere karşı net bir yaptırımda bulunamadılar. Dolayısıyla dünya çapında provokasyon için arkasına sığınacakları delilleri elde edemediler. Araplar cinayeti kabul etmiş olsalar da daha büyük yaptırımlara dünyayı inandırmak için çok daha ciddi belgelere ihtiyaç vardı. Ya da tam tersi bir uzlaşmada olayı örtbas edebilmek için gizli kapaklı tüm bilgilere herkesten önce sahip olmaları gerekiyordu. Suudiler ABD'ye teslimiyete devam ederse koruyuculuk görevinin devamı için delillerin güvenilir ellerde olması şarttı. Nitekim de Suudiler biat etmeye devam etmeyi seçtiler. Ben her zaman en iyi yaptığım şeyi yaptım. Senin küçük planını aldım ve sana karşı çevirdim. Biliyor musun neyi fark ettim? Her şey plana göre gittiğinde kimse paniklemiyor. Plan korkunç olsa bile. O yüzden biraz anarşi şart. Mevcut düzeni sarsınca her şey kendiliğinden kaosa dönüyor. Ben kaosun elçisiyim. Ve kaos neye dayanır sence? Korkuya. Şimdi gelelim tüm bu olayların en ilgi çekici ve esrarengiz bir şekilde dengeleri sarsan yanına. Birbirleriyle bağlantılı ve bu cinayetle elleri kana bulaşmış iki ülke olaydan hemen sonra sarsıcı bir gerçekle karşılaştı. Türkiye enteresan bir şekilde bir açıklama yaparak olayın ses kayıtlarının ve tüm delillerinin ellerinde olduğunu açıkladı. Bu bilgilerin ise Apple Watch'tan yani Kaşıkçı'nın akıllı kol saatinden elde edildiği söyleniyordu. Bu olaya en çok merhum Steve Jobs şaşırdı ve mezarından hayattayken açık alanda 20 metre mesafeden Bluetooth ile eşleşemeyen Apple Watch'un kapalı alanlar arkasında 20 metreden çok daha fazla bir mesafe ile ses aktarabilmiş olmasına hayret etti ve buna yattığı yerden bile inanmadı. Haricen Kaşıkçı'yı parçalara ayıran ekip ise işe başlamadan önce bu tarz bir kayıt cihazına dikkat etmemiş olabilir miydi? Associated Press, Agence France Press ve Reuters gibi beynelminel basın kuruluşları kendilerine bir haber ulaştığında kaynağı kontrol etmeden yayınlamazlar. Kaynak çok güvenilirse ismini vermek istemeyen bir yetkili derler. Ama değilse birinci veya ikinci dereceden kaynak derler. Ve ayrıca haber kendilerine direkt ulaşmadıysa başka ajanslardan kaynak belirtmeden alıntı yapmazlar. Bu ve diğer yabancı haber ajansları Türkiye'nin kendilerine ayrı ayrı el altından verdiği bilgileri üst düzey yetkililere dayandırarak dünya bültenlerine geçtiler. Amerika'nın ise elinde bu kadar somut delil yoktu. Trump bir müfettiş gönderip soruşturmaya dahil edilmesini sağladı. Amacı Türk polisinin elindeki somut delilleri almaktı. Fakat kendisine deliller verilmedi. Trump, Türklerin elinde ne deliller olduğunu öğrenmek için bu defa Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu yolladı. Fakat o da avucu boş döndü. Dediğimiz gibi bir olayı örtbas edebilmeniz için o olayın tüm detaylarına hakim olmanız lazım. ABD'nin Türklerin elindeki delillere ilgi duymasının en önemli nedeni de buydu. Örtbas etmek demişken pazarlıklar çoktan tamamlandı. Trump ile Selman anlaştı. Pazarlıkları yürütmek için Arabistan'a giden Pompeo, kapora olarak 100 milyon dolar aldı. Ve bu para daha görüşme bitmeden hesaba geçirildi. Aslında buna kapora demek doğru olmaz. Bu ancak kaporanın çerez parası olabilirdi. Fakat Türkiye'nin elindeki bu belgeler Amerika ve Arabistan arasındaki bu anlaşmada ileriki günlerde büyük problemlere yol açabilir. Şimdi size hızlı ve kısa bir 3 soru cevap yapalım mı? 1. Ses kaydı nasıl elde edildi? 2. Türkiye bu olaydan kendi lehine bir çıkarım sağladı mı? 3. Kaşıkçı'nın cesedi nerede? O zaman cevapları toplu olarak verelim. Davullu zurnalı baba evinden gelin almaya gider gibi bir sürü adamla bir ülkeye girerseniz ve eğer o ülkede bir muz cumhuriyeti değilse aldığınız her nefesi dinler. Bu olayı da haklıyken haksız duruma düşmemek adına ifşa etmez. Sadece Apple Watch der, biz de eyvallah der geçeriz. Türkiye süreci sonuna kadar çok profesyonelce yönetti. Devletin ve milletin bekası her şeyin üstündedir diyerek olayları çok fazla tırmandırmadan ve kendi başını da belaya sokmadan durması gerektiği yerde durdu. Stratejik anlamda aleyhine sonlanabilecek bir olaydan kazanç elde edecek bir pozisyonda çıktı. Diplomatik hamlelerle bu iş Katar üzerine kurduğumuz garantör kimliğimizde bizim elimizi çok güçlendirir. Ayrıca Suudilere uygulanacak baskı ile Türk dostu Arap iş adamları üzerindeki yaptırımlar esnetilerek Türkiye'ye sıcak para girişi hızlanabilir. Bunu doların düşmesinden takip edebileceğiz. Gelelim Kaşıkçı'nın cesedine. Yer üstünde o kadar aramadan sonra bulunamadıysa büyük bir ihtimal parçalara ayrıldıktan sonra asit yardımıyla eritilerek bir küvetin giderinden yerin altına kanalize edilmiş olabilir. Bulunması çok zor olsa da gün doğmadan neler doğar hep beraber göreceğiz. Yeni videolarımızda sizlerle buluşmak üzere videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer kaliteli ve zengin videolarımızla sizlerle görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.